Tuzu kesmek tansiyonu düşürüyor mu ya? Hocam bir açıklayalım artık. Valla tuz, biz 3 tane beyazdan hep böyle şikayet ettik. Değil mi? Evet. Tuz, un, Şeker, şeker, hatta ona dördüncü beyaz tereyağı. tereyağı. Yani dördünde yıllarca bize Amerika dedi ki aman dedi bunlardan uzak durun, bunlar şöyle, bunlar böyle. En son yapılan bilimsel çalışmalar göstermiş ki özellikle tuza bağımlı, yani ne demek o? Bazı tansiyon hastalarının %10'u hakikaten tuz yiyince tansiyonları yükseliyor. Oh. Aslında tansiyonun global olarak bütün tansiyon hastalarındaki etkisi %3,5. Yani sen obez olsan etkisi %25, tuz %3,5. Hocam ben şişmanım, tuzu kestim. Geçmiş olsun, tansiyonun düşmeyecek. Aa, Yani tuz kısıtlaması eşittir tansiyon düşürme diye bir inanç yanlış. Tam tersini söyleyeyim. Şekeri var, kalp yetmezliği var ya da tansiyonu var. Bu insanlar eğer tuzu kısarsa erken ölüyorlar. ya. Bak, sıra dışı bir şey söylüyorum. Dedin ama üstünde çok durmadın. Tuz kısıtlaması hayatı kısaltıyor. Çok önemli. net. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Ya hoca da dedi tuzu getir kardeş, kova kova yiyelim. Kaya tuzu getir 10 tane. Oo, istediğim çıtır çıtır yiyorum. Ne kadar yiyelim 5 hocam? gramdan fazla tuz zararlı. 5 gram? 5 gram. Bir çay kaşığı mı? Hayır, bir tatlı kaşığı. Silme tatlı kaşığı. Şöyle güzel. Tabii bunun içerisinde yediğimiz peynirde, yediğimiz zeytinde, yediğimiz turşuda, yediğimiz ekmekte, içtiğimiz kolada zaten tuz var. Sadece sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yemeğini normal tuzlu yiyeceksin. Tuzu kısıtlama. Hiç tuzsuz ver bu adama. Bunun istisnasını söyleyeyim. Özellikle kortizol alan hastalar, özellikle gebeler, gebeliğin son dönemleri, özellikle ileri kalp yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları. Doktorları ne derse onu yapsınlar. Doktorları onlara alacakları tuzu ya da kısıtlamaları söyleyecek. Ama biz geneli konuşuyorsak Genel olarak. tansiyon hastaları tuzu kısıtlamalı mı? Hasta eğer tuzlu yediğinde tansiyonu yükseldiğini hissediyorsa fazla tuzlu yemesin. En azından işte 5 gram değil de 3 gram yesin. Yani dediğin gibi bir çay kaşığı yesin. Ama hocam hiçbir tesiri yok. Niye biliyor musun? Bizim böbreğimiz öyle bir organ ki fazla olan her şeyi dışarı atıyor. Sen fazla tuz yedin, atar. Çok mucizevi. Böbrek yetmezliğin varsa atmaz. Ama böbreğin iyi çalışıyorsa korkma. Hocam güzel bir soru gelmiş. Hocam çok fazla et tüketiyorum. Doğuluyum. Sabah kahvaltıda bile kavurma yiyorum. Et kanser yapar mı demiş. Bunu çok kısa anlatacağım ama anlayacağınız dille anlatacağım. Yani ekranı başındaki insanlar ne olur beni dikkatli dinlesin. Et, insanoğlunun doğada en kolay bulabileceği en güçlü protein kaynağı. Çünkü bizim 21 tane amino asiti dışarıdan almamız lazım. Mecbur almak zorundayız. 2. Selenyum, demir, çinko ve en önemlisi B12 vitamin kaynağı. Evet. Bak, etin bu kadar güzel faydaları var. Et, protein. Yani biz eti enerji almak, insanoğlunun kullanacağı enerji 2 tür. 1. Glikoz, şeker. 2. Yağlar. Onun dışındakiler enerji kaynağı değil. Yani protein aslında bir enerji kaynağı değil. Peki ne işe yarıyor bu protein? Ne işe yarıyor hocam ya? Vücudumuzdaki onarımlar, kesi olur orayı tamir etmek için. Vücudumuzda sürekli bir fırtına var. İçeride sürekli bir kaos var. Hücreler yenileniyor, hücreler ölüyor. Bunlarda protein yapı taşı. Protein hormonlarda, protein cinsel hormonlarda, vücudumuzdaki pek çok hormonda yapı taşı. Peki hocam ben eti yiyince mutlu hissediyorum, doyuyorum. Tamam, doğru. Bakın, normalde bir insanın bir haftada yiyeceği et 300 gramı geçmemeli. Hadi diyelim Türkiye'deyiz 500 gram. Daha fazlası kesinlikle zararlı. Çok Niye iyiyiz mi? ama hocam. Hocam et yedim de kolesterolüm yükseldi, damarım tıkandı. Yok kardeşim, etin kolesterolü damarı tıkamıyor. Yanlış biliyorsunuz. Bak, bunu ilk defa belki duyuyorsun. Öyle mi? Etteki kolesterol damarı tıkayan kolesterol değil. Peki ne tıkıyor? Ne hocam, Et tıkıyor ama tıkıyor. Çünkü et, sen eti yedin.
Oturdun çok güzel bir karışık kebap söyledin. Oh. Yaklaşık nereden baksan 1 kiloyu bir oturuşta yedin. Hocam et yemeden de doyduğumuzu hissetmiyoruz ki ama Bak şimdi. yedin. Çok güzel yedin. Vücuda aldın. Ama enerji kaynağı değil. Ben eti bir kısmını kullanacağım. Gerisini ne yapacağım ben? Vücudumuzun annesi. Karaciğer. Karaciğer geliyor diyor ki hey bir dakika benim çocuğum ne güzel protein getirmiş. Yazık bunları ben niye çöpe atayım? Ne yapacağım anne? Karaciğer diyor ki kardeşim ben bunu bir biyokimyasal reaksiyondan geçirip şekere çevirip glikojen olarak depolarım. Aa. İleride bana lazım olur. Bunu yapıyor. Sonra ne oluyor? Karaciğer diyor ki hop diyor benim de diyor bir yere kadar. Gerisini ne yapacağız anne diyorlar. Atın bari. Bağırsaklara geliyor. Bağırsaklarda bakteriler geliyor bunu parçalıyor, yiyor. Bu yeme sırasında trimetil-aminoksit denen bir madde çıkıyor. Bu madde dünyada bilinen en güçlü damar tıkayıcı ve maalesef kanser yapıcı madde. Peki hangi kanserler? Hocam babam kolon kanseri oldu. Hocam babam mide kanseri oldu. Hocam babam yemek borusu kanseri oldu. Bunların %90 sebebi fazla et yemek. Bu insanların hepsinin özgeçmişine bak, etobur insanlar. Yayınlar böyle diyor. Hocam o zaman artık ota mı yönelmeliyiz? Ne diyorsunuz? Kararında her şey. Et yiyeceğiz ama 300 ila 500 gram. Bir de sana bir tavsiye. Mesela bunu belki biliyorsundur. Kilon kaç? 65. 70 diyelim. Yuvarlayalım. Diyelim. 35 gram hayvan, 35 gram bitki protein alacaksın. Hayvansal protein 100 gram ette 26 gram protein var. Hesapla. Buna göre hesapla. Bir yumurtada 10-15 gram protein var. Evet. Bir dilim peynirde 10-15 gram protein var. Bitki istediğin kadar ye. Hiç problem değil. O yüzden proteini eşit böleceksin. Yani bir gün sadece et yemeyeceksin. Etin yanında etin 2 katı büyüklükte salata da yiyeceksin gibi. Hocam bir diğer sorumuz. Bir yakınım kalp krizi geçirdi. 30 dakika boyunca masaj yapıldı ve hayata zor döndü. Beyin hasarını nasıl önleriz diye soruyorlar. Önlenebilir mi hocam beyin hasarı? Şimdi şöyle, yani bu günümüzde de çok güncel bir konu. İşte ünlü insanlar öldü, ünlü insanlara yapıldı. Bir kere beynimiz 3-5 dakikayı geçmemeliyiz. Maksimum 5 dakika ama kişiden kişiye, yaşa göre, yaşlılığa göre değişir bu. Oksijensiz bırakmamalıyız. Hastayı 3-5 dakika içerisinde geri döndürmeliyiz ya da masaja hemen başlamalıyız. Hemen. Kansız bırakmamalıyız. Bu arada aynı anda oksijeni de vermeliyiz. Peki hocam yani oksijen yani yaptık elimizden geldiğince ama yeterli olmadı. Babamın kalbi hakikaten düzeldi, stent taktılar, normale döndü ama uyanmıyor. Bazı refleksler var. Eğer o refleksler uygunsa belki sen de ilk defa duyacaksın. Bu bilinen bir şey. Herkesin biliyor. Biz tıp camiasındakiler biliyoruz ama vatandaş bilmiyor. Uygun hastalarda kök hücre yapılıyor. Beyne direkt kök hücre veriliyor ve bu kök hücre oksijensiz kalmış beyni geri döndürebiliyor. Yeter ki kriterlere uygun olsun. Vay be hocam. Bayağı ilerlemiş. Tabii ki. Peki hocam bir soru daha. Şeker hastasıyım. İnsülin kullandığım için rahatım. Her şeyi yiyorum. Ama yine de şekerim yüksek. Nerede yanlış yapıyorum demiş. Şimdi zaten kendi sorusunun içerisine cevabı Cevaplamış vermiş. gibi, Her evet. şeyi yiyorum. Bir kere insülin kullanmak şekeri düşürür diye bir mantık özellikle tip 2 diyabette. Burada konuştuğumuz konu hep tip 2 diyabet, tip 1 değil. Doğru değil. Çünkü sen istediğin kadar insülin yap, dengesiz beslenirsen, kötü beslenirsen, hareketsiz yaşarsan maalesef şekerin hiçbir zaman düşmez. Hatta sana bir soru. Hı. Hocam, insülin kullanıyorum, şeker ilacı kullanıyorum, diyetime dikkat etmiyorum ama şekerim iyi, düşük. 90, 80, 100'ü çok nadir geçiyorum. Hatta 3 aylık şekerimde 6'larda, 5,5'larda çok iyiyim aslında. Ama kendimi kötü hissediyorum. Ama gittim kalp doktoruna bana anjiyo dedi. Halbuki ben 3 yıldır şekerim düşük geziyorum. Sebebi ne? Ne hocam? Bak insanlarda yanlış bir algı var.
İlaçlar, doktorluğun en kolayı hep söylüyorum. İlaç yaz gönder, ilaçla her şeyi düzelt, ilaçla şekerini düşür, ilaçla bu adamı düzelt. Yanlış kardeşim. Sadece ilaçla şeker hastalığı düzelmez. Sen istediğin kadar şekerini düşük tut. Hocam şekerim 90'ı geçmez ama damar tıkanıklığın devam ediyor. Ya. Ama senin vücudundaki inflamasyon devam ediyor. Neden? Neden? Kötü besleniyorsun, hareketsiz yaşıyorsun, obesten devam ediyor, kilo vermiyorsun ve sen bu arada da diyorsun ki şekerim düşük. İstediğin kadar şekerini düşür, damarın yine tıkanır. Sen ne zaman yaşam tarzını değiştirdin, harekete geçtin. Hocam ben her gün 8.000 adım atıyorum. Hocam ben aralıklı oruç tutuyorum. Hocam ben diyetime acayip dikkat ediyorum. Al sana mükemmel bir sonuç. İnsülinden kurtulursun, ilaçlardan kurtulursun, damar tıkanıklığından kurtulursun. Örnek Yusuf Kavuk. Bir diğer sorumuz hocam. Kalp yetmezliği vücutta morluklar oluşturabilir mi demiş bir dinleyicim. Şimdi şöyle, kalp yetmezliği, morluklar şöyle oluşturur. Güçlü kan sulandırıcı alıyorsa, ki genelde verilir bu insanlara, morluklar olur, ufacık bir yere çarpar, bir yerleri morarabilir. Ya da hocam tık nefes, adamın kalbi %15-20 atıyor, hiç nefes alamıyor. Bunun uç noktalarında morarma, çünkü oksijen değerleri de çok düşer. Parmaklarda, ayaklarda ya da ellerde morarmalar olabilir, dudakta morarmalar olabilir. Bunlar tamamen sistemik hastalıkla ilgili. Esas belki burada ilgisi yok ama küçük bir çocuk var. Onu da ben sana sormadım. Ben sana aklıma geldi, hemen söyleyeyim. Hocam benim bir tane yeğenim var. Çocuk 2 adım gidiyor, çömeliyor. Nefes alamıyor. Birden bakıyoruz morarıyor. Sonra düzeliyor. Dinlenince hiçbir şey yok. Pespembe. Hiçbir problem yok. Ama birileriyle koşturuyor. Sonra tekrar çömeliyor. Yine dudağı morarıyor. Nefes nefese kalıyor. 2 Ne yaşında bir düşünüyorsun? çocuk. 2 yaşında bir çocuk. Yani hocam ne düşünüyorum o an? Kalp Doğumsal kalp anomalisi var bu çocuğun. o. Bir an önce kalp ekoku, yani kalp ultrasonuyla kalbine ultrason yapıp kalbinde delik mi var? Kapaklarında sorun mu var? Kalp anomalisi mi var? Damarları mı ters? Hocam Zaten ama 2 bunlar yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. tabii, Neden olabilir bu? tabii gözden kaçabilir, atlanabilir, akla gelmeyebilir. Türkiye'de her yıl 15.000 konjenital kalp anomalili çocuk doğuyor. Bunların bir kısmı artık intrauterin, anne karnında 3. düzey ultrasonlarda görülebiliyor. Ama bazıları özellikle taşrada gözden kaçabiliyor. Hatta bazen doktorlar hata yapıp göremeyebiliyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk normal doğuyor. Ne zaman ki çocuğun gelişiminde bir tuhaflık var, çabuk enfeksiyon geçiriyor, çabuk yoruluyor, arkadaşlarıyla koşamıyor, zıplayamıyor, kilo alamıyor. İşte bu çocuklarda doğumsal kalp anomalisi düşünülmeli. Hocam sizi kızdıracak bir soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Hocam kahvaltıda poğaça, börek gibi unlu gıdalar tüketiyorum. Kalbime zarar verir mi demiş. Hocam bağırıyorsunuz, her yerde söylüyorsunuz ama bir kez daha açıklayalım. Ya şöyle, normalde biz hakikaten mutfağımız o kadar güzel ki annelerimiz de poğaça çok zamanında yapmıştır. İşte pastanelerde, Olsa da yesek hocam. kahvaltılarda hep yediğimiz şey, hepimiz yiyoruz. Yani biz de zamanda çok yedik, yemedik değil. Poğaçada 2 tane sıkıntı var. Birinci sıkıntı beyaz un, ikinci sıkıntı margarin. Sen hiç poğaça yapımını gördün mü? Gördüm hocam maalesef. İnanılmaz margarin katıyorlar. Çok koyuyorlar Öyle hocam. böyle değil. Tadı daha güzel olsun. Hakikaten de Ama yediğin daha zaman güzel da kıtır kıtır yiyorsun. O acayip. Of. Damak tadı mükemmel. 1 gram margarinde 9 kalori var. 9 kalori. 1 gram 1 sadece. gram 1 gram margarinde. Sen 3 poğaça, 5 poğaça her gün yersen zaten kilo alıyorsun otomatikman. Hiç bunun lamıcımı yok. Sen 1 saat yürümekle kaç kalori kaybedebilirsin biliyor musun? Ne kadar? Normal tempoda. Ya saatte 5 kilometre hızda. Ben her gün yapıyorum da biliyorum. 250 kalori harcayabilirsin. 5 kilometre orta bir tempoda 250 kalori. 1 gram yağdan 9 kalori alıyorsun. 5 poğaça yedin. 5 poğaçada aldığın margarini ve beyaz unu düşün. Geçmiş olsun. Sen 10 saatte yürüsen boş. Hem kalori alıyorsun hem de trans yağlara vücudunu maruz bırakıp kanser oluyorsun. Aman uzak durun.
Hocam güzel şeyler de hep zararlı ama ya. Maalesef öyle. Peki hocam bir diğer sorumuz. Hocam geceleri aydınlık odada uyuyorum. Kalp krizi ve felç geçirme riskim artabilir mi? İlginç bir soru. Aydınlıkta uyumak. Şimdi Bilmem. şöyle, yani aydın o ortamda kaç kişi uyuyabilir onu bilmiyorum. Ben uyuyamam. Yani Ben de sürekli uyuyamam tepemde hocam. bir ışık varken uyuyamam. Bu aslında şuna yol açıyor. Bir kere düzensiz uyku her şeye yol açar. Kalp krizine de yol açar, tansiyon yükselmesine yol açar, şekere yol açar, işte çok yemene yol açar. Çünkü sen düzensiz uyursan açlık hormonu sürekli salgılanır ve hep kendini aç hissedersin. Habire yersin. Ama kesiksiz 8 saat uyuyan bir insan kendini tok hisseder. Tokluk hormonu aktiftir. Mutluluk hormonu aktiftir. Kendini zinde, güzel, mutlu bir şekilde uyanmıştır. Çok kendini iyi hisseder, dinç hisseder. He-Man gibisin, He-Man'im ben diye sağda solda gezersin. Ama ışık altında panik atağım, karanlıkta uyuyamıyorum, deprem olacak, onu yaparsan panik ataktan kendini yıpratırsın. Bu neye benziyor biliyor musun? Neyi hocam? Bir adam her gün geliyor seni dövüyor. Sen her gün kendini dövdürüyorsun. Kendini dövdürme. Güzel uyu. Çok güzel bir örnek oldu hocam. Peki hocam D vitaminin öneminden hep bahsediyoruz ama enteresan bir soru var. Fazla D vitamini takviyesi kalp krizi riskini oluşturabilir mi? Oluşturmaz herhalde hocam ya. Oluşturur mu? Şimdi bir kere D vitamini yağda eriyen bir vitamin ve vücut fazlasını depoluyor. Dolayısıyla D vitamini fazla alındı zehirleme yapar. Yanlış. D vitamini kalp krizine yol açar lafı, fazla bir D vitamini bence yanlış. Burada esas söylenmesi gereken önemli bir konu var. Özellikle kadınlar. Lütfen Nedir dikkatli hocam? dinleyin. Dinleyelim. Kadınlar menopozdan sonra sende osteoporoz var deyip kalsiyumu dayarlar. D vitaminini dayarlar, değil mi? Evet, duyuyoruz. İşte onlar hakikaten kalp damarlarında kireçlenme yapıyor. Şimdi hayda hocam ne yapacağız peki osteoporoz olan kadına alma mı diyeceğiz? Evet hocam. İşte orada bir şeyi eksik yapıyoruz. Her yerde olduğu gibi ve her işte olduğu gibi eksik yapma, malzemeden çalma. K2 vitamini var. K2 vitamini osteoblastik denen kemik yapımında aktif hale gelen, özellikle hormonu aktif hale getiren vitamin. Senin K2 vitaminin düşükse sen dünyanın bütün kalsiyumlarını da sana versek onlar gidip kalp damarlarında birikip burada kireçlenme yapıp damarını tıkıyor. Ama sen K2 vitaminini alırsan o zaman o kalsiyum kemiklerinde kullanılıyor. D vitaminiyle birlikte sağlam kemik yapına sahipsin. Yani ne demek şimdi buradan çıkan sonuç şu. D3'ü asla tek başına kullanma ey menopoz sonrası kadın. K2 vitaminiyle birlikte kullan. Tam da onu Hatta soracağım. ikisi bir aradaydı. İkisini birlikte kullan.